Abdülkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb, Alemlerin Kapısı, hasedin kınanması ve ondan nehyedilmesi hakkında. Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Niçin seni komşuna ve onun yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine, evliliğine, oturduğu yere, Mevlası Azze ve Celle'nin ona bahşettiği nimet ve zenginliğe ve dahi onun payına düşen kısmetine haset ederken görüyorum? Bilmiyor musun, bu senin imanının zayıflığındandır ve seni Mevlan Azze ve Celle'nin gözünden düşürür. Sana öfkelenmesine sebep olur. Nebi Aleyhisselatu Vesselam'dan rivayet edilen şu hadisi işitmedin mi? Allah Teala onunla bir konuşmasında şöyle buyurdu: hasetçi benim nimetimin düşmanıdır. Nebi Aleyhisselam'ın haset için ne buyurduğunu da mı işitmedin? Haset, ateşin odunu tükettiği gibi iyilikleri tüketir. Öyleyse ey miskin, sen neye haset ediyorsun? Onun kısmetine mi, kendi kısmetine mi? Teala'nın dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz paylaştırdık. Kur'an, Zuhruf Suresi 32. Sözüne rağmen eğer Allah'ın ona ayırdığı payına haset ediyorsan ona zulmetmiş olursun. Mevlası tarafından takdir olunan ve lütfedilen nimetler içinde yaşayan o adama gelince, o nimetlerde başka kimseye bir pay ve nasip ayrılmadı. Öyleyse senden daha zalimi, daha cimrisi, daha ahmağı ve aklen daha nakısı var mıdır? Sen onun payına haset ettiğinde en büyük cahilliğe düşmüş olursun. Senin kısmetin senden başkasına verilmez, başkasına intikal etmez. Allah Azze ve Celle buyurdu: benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Kur'an, Kaf Suresi 29. Şüphesiz Allah Azze ve Celle sana zulmetmez, sana takdir ettiği payını senden başkasına vermez. Bu senden sadır olan bir cehalettir ve kardeşine zulümdür. Sen facir ya da mümin komşuna haset edeceğine, içinde Ad, Semud, Kisra ve Kayser meliklerinin topladığı türlü mücevherlerin, altın ve gümüş ihtiva eden saklı hazinelerin bulunduğu şu toprağa haset et. Komşusunun evinde bulunanlar toprağın içinde bulunanın 1/1000 değildir. Senin komşuna hasedin şu adamın hasedine benzer ki o adam bir melikin gücünü, askerlerini, akrabalarını, arazi üzerinden topladığı haraç ve vergilerle artan mülkünü ve her türlü nimet, haz ve arzular içinde geçen hayatını görür de bunlara haset etmez. Bu melike hizmet eden köpeklerden birini görür ki o köpek kalkıyor, oturuyor, havluyor ve melikin mutfağından kalan bozulmuş yemeklerle doyurulup kuvvetleniyor. İşte ona haset denir. Bunu kanaat, din ve zühd bakımından değil de hasislik ve aşağılık olması sebebiyle sürdürür. Bu zamanda bundan daha ahmak ve daha cahil bir adam bulunur mu? Sonra sen ey miskin, yarın kıyamet günü komşunun hesap için neyle karşılaşacağını biliyor musun? Hele bir de Allah'ın bahşedip hakkını ulaştırmana karşılık o, emrine imtisal etmeyip, nehyine de son vermeyip, o bağışlarla ona ibadet ve taatten uzaklaştıysa, o zaman keşke bana bu nimetlerden bir zerre bile verilmemiş olsaydı, bir gün dahi nimet vereni görmemiş olsaydım diye temenni edecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklolunan bir hadiste varit olmuştur. Kıyamet günü bela ashabının mükafatını gören bazıları, keşke bizim etlerimiz de makaslarla lime lime edilseydi diye temenni edecekler. Senin komşunda
Yarın kıyamet günü muhasebe ve mübahasesi güneşin ateşi altında 5000 sene ayakta sürerken, bu nimetlerle ödüllendirilmediğin için senin dünyadaki konumunu temenni edecektir. Oysa sen arşın gölgesine sığınmış bir halde yiyecek ve içecekler ikram edilirken, tüm bunlardan azade, bir rahat, bir ferah ve mutluluk içinde bulunursun. Dünyanın sıkıntı ve zorluklarına, afet ve kötülüklerine, fakirliğine sabretmenin, Rab Azze ve Celle'nin sana fakirliği, başkasına zenginliği, sana hastalığı, başkasına afiyeti, sana sıkıntıyı, başkasına genişliği, sana zelilliği, başkasına izzeti vermesine karşılık, ona muvafakının ve ondan rızanın ödülüdür bu. Allah seni de bizi de bela zamanı sabreden, nimetlere şükreden ve işlerini semanın Rabbine havale eden kullarından eylesin. Amin.